Merhaba herkese. Ben Doğan Can Özgöççeler. Daha önceki videolarımda genelde ders gibi konu anlatımları ya da muhabbet gibi konu anlatımları yapıyorduk. Yani bu tarzda pek bir video yapmıyordum ama bu aralar hem birazcık kendime vakit ayırmak hem de kendi yaptığım işleri, sevdiğim oyunları ya da onlarla ilgili konuları rahat konuşabilmek ve daha çok video yapabilmek için böyle bir konsepte karar verdim. Arkadaşımla birlikte yaptığımız bir Realms sunucusunda Survivor moddaki bir dünyadan bahsetmek istiyorum size. Orada yaptığım eski yapıları gezmek ve arkadaşımla geçirdiğim anılardan bahsetmek istiyorum. Hem bu sadece eski anılarımın üzerinden geçmiş olacağım hem de yaptıklarım sadece bana kalmayacak. Çünkü ben bunları Discord'da da paylaşmış olsam da yani çoğu kişi haritama bakamadı galiba. Ben de bu yüzden bilgisayarda ve telefonda eskiden oynadığım bu Minecraft dünyasına geri döndüm. Ve bu sefer yaptıklarımdan bahsedip oraları anlatacağım ve üzerine biraz sohbet edeceğim. Umarım hoşunuza gider. Buradaki ev, ben daha karşıdaki şehirleri kurmadan evvel arkadaşımın ilk yerleştiği ev. Sağ olsun ben üniversitedeyken ya da ne bileyim işteyken o eşyalar toplayıp burada depoluyor ve benim inşaat projem için saklıyordu. Daha sonradan birlikte topladığımız eşyaları buraya depoladıktan ve canavarlarla mücadele ettikten sonra karşı taraftaki ilk şehrimi kurmaya başladım. Onun tekrar ziyaret etmesine özel bir pasta hazırlamıştım ama hiçbir zaman pastasına dokunmadı. Telefondan şu an oynadığım için bazı kayıtlarda sorun çıkmasın diye. Çünkü bilgisayarda çok fazla dosya var. Telefondan indirdim. Tekrar oynamaya başladım telefondan. O yüzden umarım bazı refleksel sorunlarım size sıkıntı çıkarmaz. Bu benim ilk şehrim. Birkaç tane şehirden oluşan bir koloni kurmuştum ve kendimi kralı ilan etmiştim. Doğan Canist Kral diye. Çünkü bazı hatırlıyorsunuz kendime ait fikirlerim vardı. Onları bir fikir akımı gibi düşündüm. Ki aslında öyle de denebilir. Başkenti de birazcık egoist olacak. İlk bilim hücresi demeye düşünmüştüm ama sonra Doğan Caniye dedim. Doğan Canis Science Krallığı. Başkenti diye. Çünkü aslında belli bir bölgeyi yönettiğin için ve oradaki düzenlemeyi sen yaptığın için teknolojiden kral da demen kendine pek saçma olmazdı diye düşündüm ama ben burayı ilk kurduğumda diğer arkadaşlarım da bu haritaya katılmasını hayal etmiştim. Ama hiçbiri gelmedi. Onlara evler de yapmıştım. Eşyalar hazırlamıştım. Hiç gelmediler. Burada sadece yapay zekalı dostlarım ve arada ziyaret eden bu server'ın sahibi olan arkadaşım var şu an. Bu şehirde fark ettiyseniz kendine has bir mimari tasarım kullandım. Özellikle granit taşını sık kullandım. Çünkü kendisine has bir güzelliği olduğunu düşünüyordum. Burası eskiden küçük tepeler ve ağaçlık ormanlarla kaplıydı. Daha sonradan o bölgeyi kontrollü bir şekilde ağaç yetiştirme bölümüne çevirdik. Daha sonradan ağaç yetiştirme işlerinden sonra tarımsal araziler için kullandık. Sonra oradan elde ettiğimiz ağaçlar ve taşları burada çeşitli atölyeler yardımıyla kullana yavaş yavaş şehri yaptık. Çoğunlukla inşaatı ben yaptım ama arkadaşım da desteği çoktu. Mesela buradaki gölette birkaç değişiklik yapılmış olsa da aslında bu gölet eskiden bu bölgede olan minik göletçikler ve ormanlık çalılık alanlardan geriye kalan bir yapı. Bilerek korudum bu yapıyı nereye yaptığımı hatırlatması için. Genelde bütün şehirlerimde oranın eski halini hatırlatan bir şeyler bırakıyorum. Eğer hem yaratıklara karşı savunma için hem de şık görünmesi ve yangın gibi bir durum olursa suya ulaşabilmek için çeşitli yere su kanalları koymuştum.
Ama buradaki bahsetmem gereken ilk ve en önemli yer burası. Bu yapı şehirden önce inşa edilmeye başladı. Canavarlara karşı kendimi savunmak için inşa ettim. İlk sığınağım oldu. Ve asıl buranın amacı bir bilimsel araştırma ve kütüphane merkeziydi. Gerçekten ben Minecraft'ı oynarken, yani yaratıkları beklerken ya da ne bileyim bir fırına bir şeyler koyarken canım sıkılmasın diye genelde oyun içindeki not defterlerine gerçek hayatta araştırdığım konuları ya da internette bulduğum konuları aklımda taze kalsın diye not ediyordum. Ben de sürekli bu oyunda olduğum için boş vaktimde bilgisayarımdaki tutacağım yerine o notları bu oyun içerisinde tutuyordum. Hem bu sayede oyun içinde boş vakitlerimde o kitapları okuyabiliyor, o haritaları inceleyebiliyor ve o diğer koleksiyonlarımı inceleyebiliyordum. Superbus Lavender Kütüphanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Lavender galiba Fransızca mı yoksa Latinceden mi gelmişti? Böyle farklı bir dilleri meraklıydım. Belki tahminen biliyorsunuzdur zaten. Server'ımda ve YouTube kanalımda farklı dillere karşı merakımdan sürekli bahsediyordum. O yüzden böyle değişik isimler hep verdim. Burasının ana yapısı bu şekilde. Alt katında çeşitli taş koleksiyonuna koydum. Farklı örnekler. Yaptığım keşiflerde bulduğum ilginç malzemeleri koydum. Mesela bu fener yapısını kıyılardaki bir harabeden bulmuştum. Biliyorsunuz Minecraft'ta öyle şeyler var. Bu yapıları yer altına yaptığımız keşifte bulmuştum. Çeşitli kazıdan elde ettiğim, ipeksi dokunuşla elde ettiğim eşyalar, bitki koleksiyonu ve taşlar. Ben bunları incelemeyi seviyorum çünkü biliyorsunuz görev sırasında ya da dışarıda canavarlar mücadele ederken incelemek kolay olmuyor ama buradayken incelemek ve onlara bakmak çok daha rahat oluyor. Sonra da buranın asıl olayı, çünkü fark ettiyseniz burası aslında bir kütüphane. Dediğim gibi oyun içerisinde farklı konularda araştırma yaptığım için o sıralarda oyun içinde de onları not etme gereği duydum ki hafızamda iyi kalsın diye. Ki bazen ben internet sitelerine bazı arama yapıyorum ama internet sitesini unutuyorum. Benim böyle biraz unutkanlığım var. Ya da internet sitesi kapatıldığı olabiliyor. Ya da ne bileyim oradaki yazılar değiştiği olabiliyor. Ben de o yüzden o sırada yaptığım bütün araştırmalar ya da incelediğim şeyler için not ediyordum. Bu sayede hala arada bir şey bulmak istediğim zaman ne yazmıştım ben orada, neredeydi diye notlarıma bakmaya bu kütüphanelerimi ziyaret ediyorum. Kütüphanelerim diyorum çünkü özel evimde de bir kütüphanem var çok kısıtlı sayıda. Ama aynı zamanda diğer şehirlerde de kütüphanelerim var. Çünkü bu dünyada hem benim bizzat yönettiğim, yani kendi düzenlediğim, içindeki her şeyi benim hazırlayacağım şehirler var. Bir de arkadaşımın bağımsız bölgesi var. Zaten az önce oradan gelmiştik. Bununla beraber hiçbirimizin karışmayacağı, oradaki köylülerin kendi haliyle yaşayacağı ama kendine has bazı dizayn biçimlerinden dolayı farklılıkları olduğu bağımsız köylü şehirleri var, duvarla çevrili hazırladığımız. Eğer mümkün olursa bunların hepsini göstereceğim. Tabii bir uzaklarda bir yerde bir kardan adam kolonisi de vardı. Böyle buzul bölgede takılan kardan adamlar olacak küçük bir kalecikti. Ama oradaki kardan adamların kaçı hayatta kalmıştır bilmiyorum. Ama evet, bunun gibi farklı farklı sistemler var. Yani kısacası benim dünyamda bile farklı bir politik sistemler var. Öyle diyebilirsiniz. Buradaki mesela koleksiyonuma bakmadan evvel şuradaki eşyalarımızı bir şuraya kaldırayım ki rahat inceleyebilirim. Şöyle. Telefondan birazcık alışması zor oluyor. Hak verirsiniz ki. Normalde bilgisayar oynuyordum. Şunları sonra bir ara kaldırırım. Mesela burada kimya ile ilgili notlar var. Hidrojen. Hidrojen hakkında mesela Wikipedia'da yazdığım bazı küçük notları test etmek için yapmıştım. Aslında buradaki konsept bütün elementler hakkında bir bilgi olması için düşünmüştüm. Bunu elimin altında dursun diye ama yani hak verirsiniz bir kitapçığı yazmak çok zor olduğu için, ki bunları size göstereceğim, elle yazılmışlar. Yani o yüzden ona girişmedim. Sadece hidrojende kaldı ki bunları aynı anda yazarken birkaç tane kopyasını üretiyordum. Ki başka kütüphanelerde de olsun orijinal yazı olarak. Hem de birkaç tane el alıştırması yapmış olayım diye.
Mesela Miller-Urey konusunda, biyoloji konusunda videomu hatırlarsınız. Burada not almışım mesela. Onu bir inceleyelim isterseniz. Eğer başka kitaplara da bir ara bakmak isterseniz hem serverımdan bakabilirsiniz bu dünyaya, hem de isterseniz ben başka bir video çektiğimde onları da gösteririm size. Yoruma yazarsınız isterseniz. Böyle bir kitap. Bazı kısımları maalesef Microsoft'un politikalarından dolayı sansürleniyor. Yanlış anlamayın, orada kötü bir şey yazdığım yok. Ama bazı kelimeler farklı bir şeye hitap edebileceği düşünüldüğü için öyle yapıyor. Mesela eski Mısır tanrıçası Isis'ten bahsederken mesela onu sansürlüyordu. Çünkü maalesef insanlık tarihinin en büyük utanç kaynaklarından biri olan IŞİD'de Isis şeklinde yabancı dilde kendine bir slogan kullanıyor kısaltma olarak. Biz ne kadar bunu dolambaçlı yollarla kendi paçamızı kurtarmak için değiştirmeye çalışsak da açıkçası bildiğin ismini öyle kullanıyorlardı. Aslında Isis yerine ben de zaten son zamanlarda Aset demeye daha çok başladım tanrıça için. Çünkü aslında eski Mısırlılar Aset diyordu. Daha sonradan Yunanlı yazarlar ve Romalı yazarlardan sonra o bizim dilimize Isis diye geçti. Ama Mısır halkı ona Aset diye hitap ediyordu daha çok. Zaten sonunda T olması anlamamız lazım. Mısırlılar feminen olan şeylerin sonuna T ekler. T sesi. Burada da bazı kimyasal formüller görüyorsunuz. İsterseniz siz de burada durdurup inceleyebilirsiniz. Kaynakçanı da eklemiş miydim acaba? Çünkü bazı yaptığım araştırma kaynakçanı da ekliyorum. Wikipedia'dan bunları aldıysam. Bakayım. Burada yazıyor mu? Kaynak. Evet. Bir de Miller-Urey deneyinin kendilerinden almış. Ama keşke kaynakların linkini de yapıştırsın ama zaten bu telefonda muhtemelen yazmışım. O yüzden zor olmuştur muhtemelen. Bunları yazmak bile birazcık sıkıntıydı. Kimisini bir elle yazıyordum. Kimisini başka bir metin dosyasına düzenleyip parça parça yapıştırıp yapıyordum. Yani o yüzden bayağı sürüyordu. Şu kitapçığımızı koyalım. Bakalım. Kütüphaneye özellikle bazı kimya deneyleri not etmişim. Bakayım neymiş bu. Britannica sitesinden bazı kimyasal deneyler. Fena değilmiş aslında. Bayağı düzenli yapmış. Bazı kitaplarda sorunlar olduğu için birkaç kopyası oluyor. Bazı sayfalarda maalesef server'ın kaydedilmesi ya da bu metin dosyalarını kaydetme sırasında kayboluyordu. O yüzden yedek kopyalı yapıyordum. Ne olur ne olmaz diye. Bu sayede parça parça toparlayabiliyordum. Burada bir tür üzerine Burgos Shell bölgesinde bulunmuş. Kanada'daki bir müzedir bu arada. Burgos Shell bir bölgedir ayrıca. Oradaki türler hakkında resmi sitelerindeki yaptığı paylaşımlardandı. O site bazen güncelleme kapanıyordu. O yüzden buraya not etmem iyi olmuş. Şöyle yerle değişmesin. Trilobit'te Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Ağacı'ndaki yazdığı Trilobitler yazısının muhtemelen bir özeti. Trilobitler gerçekten ilginçti. Bu yazarı kimse onun genellikle ismini de vermeye özen gösteriyorum ki araştırdığımda daha sonradan tekrar bulmak istediğimde faydalı olsun. Hem de bir saygı gereği. Ve açıkçası söylemem lazım. Yani bazı gittiğim kütüphanelerde trilobitler hakkında bir yazı bulamazken yani en azından Minecraft'taki dünyamda böyle bir şeyin olması fikri bile ilginç. Bakalım. Mesela buradaki araştırma yabancı dildeydi. Tek hücreli yaşam formlarının arkelerle daha ilkel neydi onu? Prokaryotik, evet. Prokaryotik bakterilerle arke diğer biraz daha gelişmiş olan ama biraz yine ilkel olan başka prokaryotik arkeler. Bir de siyanobakteri gibi prokaryot hücreler. İkisi arasındaki genetik durumu, birbirlerindeki soy ağaçlarının ne durumda olduğunu ve bunların ökaryotik hücreleri nasıl etkilediği ile ilgili bazı hatırlıyorsunuz videolarında bahsettiğim hücrelerin evrimi konusunda. O konuda da okuduğum o sırada aklımda kalması için yazdığım bir araştırma. O bilimsel akademik çalışmadan önemli bulduğum kısımları direkt buraya geçirmişim. Orijinal diliyle geçirmeye özen gösterdim. Çünkü sonuçta orijinal dilindeki söylenen şeyleri bazen tercüme ederken tam aktaramayabiliriz. Benim o zaman İngilizcem daha iyiydi açıkçası. Hala fena değil ama o zaman daha iyi. Bakın mesela kaç yılında yapıldığı hakkındaki notlar, kaynakçalar, onları hepsini not etmişim. Bir de
Eğer bu makaleye ulaşmak isterseniz buradaki kodları da var. Bilgiler var. Bunların hepsinden bakabilirsiniz. Böyle faydalı bir not almışım kendime. Anomalicaris canadensis hatırlarsınız. Okay. Farklı. Aynı yazıların farklı versiyonları mı bilmiyorum. Neyse bakarız sonra. Ha evet. Mesela Halüksinia. Peterson. Bayan Peterson var. O kendisi yanlış hatırlamıyorum İsveçli bir bilim insanıydı. Özellikle Anomalicaris canadensis üzerine yapılan araştırmalar konusunda dünyadaki en iyi araştırmalar ve en kapsamlı araştırmalar onun elinden çıkmış araştırma yazıları ve çalışmalar. O yüzden onun mesela kaynakçalarını ve araştırma yazılarını bayağı kullanmıştım bu türü araştırırken. Mesela onun göz yapısı hakkında yapılmış bir araştırma makalesinin özeti var. Bakın gördüğünüz gibi bazı sayfalar maalesef ki kaybolmuş bu kayıt sırasında. Bu yüzden çok önemli bilgileri mesela buradan sadece bakacak olsun. Mesela atıyorum. Diyelim ki sadece bu Minecraft dünyasında takılıyorsunuz ve bilgi edinmek istiyorsunuz. İnternete ulaşamıyorsunuz. Bazen ben mesela Ayvalık'a gittiğimde internetim olmuyordu mesela. Ama Minecraft dünyasına indirmiştim mesela telefona yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bilgisayarıma indirmiştim. Oradan mesela bakabiliyordum arada. Öyle olduğunda mesela o bilgiye sadece bu eksik haliyle bakabiliyorum eğer daha önceki bildiklerim yoksa tabii. Gördüğünüz gibi bazı eksiklikler var. Ama sonuçta sonda kaynakçasının yeri çıktığı için ve makalenin kodu olduğu için onu rahatça bulabiliriz internette. Bu sayede en azından bu bilgi işime yarar. Bu ara Kambriyen dönemi üzerine bir kitap projem var. Neredeyse bitti zaten. Onda mesela bu tür yazıları çok kullandım. Eğer okursanız bir gün o kitabı kaynakçalarında göreceksiniz. Süngerler, derisi dikenler, ahtapotlar, Miller-Urey deneyi. Yine Miller-Urey'den sonra yapılan deneyler Wikipedia kısmından. Stanley Miller'ın kendi yaptığı notlar. Aristoteles'in eski dostumuz Aristoteles. Onun biliyorsunuz ki kendisi fizik ve biyoloji üzerine ilk kapsamlı yazıları yazan kişilerden biriydi. Onun eski Yunanca olması lazım. Buradaki notları niye yazdığımı hatırlamıyorum. Bazen kitabın kenarına bazı notlar alınmışım. O an aklıma geldiği için bazı kaydederken onlar çıkmış. Bu eski Yunanca versiyonu. Bunu neden yazdım derseniz yani Türkçesini de hem yazmak isterim ama kaynakçalı hem Türkçe hem eski Yunanca olarak yazdığımda çok daha sıkıntı çıktı. Ben yanımda eski Yunanca versiyonu çıksın. Bu sayede belki eski Yunancayı araştırırken faydalı bir kaynakçı olarak kullanabilirim. Çünkü hazır kaynağı bulmuşum. Zor da önüme çıkmıştı. Bayağı internette araştırırken çıkmıştı. Ben de madem dedim o eserden bir kısım kalsın diye. Hem açıkçası kütüphanemde de olmasından onur duyarım. Hem bazı kelimeleri mesela hepsini hatırlamasam bile bazı kelimeleri bilmem ya da bazı kelimeleri kıyaslayabilecek durumda olmam o kelimeyi kısmen çözmenize yardımcı olur. Her şey birazcık çabalayarak bazı şeyleri öğrenmek çok daha iyidir. Ondan da bu eserde var burada. Tabii kütüphanemdeki en eski eserlerden biri değil. Daha eskileri de var. Aslına bakarsan Titan uydusuyla Kozan Demircan'ın yazdığı Titan'daki göller. Onun başka bir yazdığı notlar. Onun aynı yazısından farklı kısımlar mıydı? Aynı farklı yazılar mı hatırlamıyorum. Bu da Kıptice dilini biliyorsunuzdur. Titan uydusu üzerine Kıptice birkaç kelime yazmayı denemiştim ama internette farklı Kıptice aksanları olduğu için bildiğimiz sözlük bazı kelimeler hatalı ya da bazıları farklı lehçelere ait olduğu için sorunlar olabiliyordu. O yüzden açıkçası bu tarz yazı ne kadar güvenilir bilmiyorum ama bazı kısımları gerçekten tutarlı. Kıptice üzerine, Titan uydusu üzerine Kıptice küçük notlar. Yani aslında bu astronomi kısmına duruyor. Astronomi kısmında
İngilizce yazı yok galiba. Bakayım var mı İngilizce? Bak İngilizce bir yazı da nereye koymamışım ki. Bak bu bari İngilizce olsun. Bakayım. Ha yok. Yani İngilizce bir kaynak da koysaydım iyi olmuş. Çünkü orada daha fazla araştırma var. O an aklıma gelmemiş herhalde. Ya da belki de kaybettim o notları. Bazı eserleri de kaybetmişliğim var açıkçası. Dünyanın farklı bir yerinde belki saklı olabilir. Bunlar değil. Bunları sonra göstereceğim. Burada da çeşitli roman ve şiir var. Gerçekten roman. Kitapların özetlerini yazıyordum. Ölü Canlar Gogol. Mesela ben bunu lisedeyken okumuşum. Çok güzel bir kitaptır. Maalesef Ölü Canlar'ın devamını da merak ediyoruz. Çünkü spoiler vermeyeyim, hikayenin sonunda devamı olacak şekilde bitiyor. Ama Gogol ömrünün son dönemlerine doğru çıldırıyor. Ve kitabın geri kalan kısmını ikinci kitabın taslaklarını yakıyor. Yaktıktan sonra birkaç gün sonra da hayatını kaybediyor. Yani kim bilir devamında ne vardı hiç bilmiyoruz. Ve benim için de ayrı bir üzüntü. Kitabın devamını asla bilemeyeceğiz. Ama ilk kitap bile çok iyidir. Rusya'nın o dönemki toplum hayatını ve aristokrat kesimle fakir köylü halkın arasındaki çekişmeyi anlatan ve o zor durumda nasıl insanların hayatta kalmaya çalıştığını, nasıl gözden düşebileceğini anlatan hem böyle trajedi hem de komedi öğeleri taşıyan güzel bir eserdir. Kendine hastır. Okumanızı öneririm. Black Set çizgi romanı biliyorsunuz antroformik hayvan karakterler üzerinden insan doğasını ve o dönemki psikolojiyi sanatsal bir şekilde yorumlayan ve birazcık insan toplumuna iğnelemeler içeren ki bunu en büyük noktası budur zaten. Yani ırkçılıktan tutun da toplumdaki yozlaşmaya kadar çeşitli şeyi eleştirirler. Buradaki o karakterlerin hem görünüşünü betimleme var hem de ilk eserin özeti var. Black Set benim kütüphanemde olan elle tutulur ilk Black Set var. İlki var. Ama ikinci ve üçüncüleri okumuş olsam da onları dijital olarak elimde tutabildim. Çünkü kütüphanem full doldu maalesef. Yeni bir kütüphane alacak durumda yok maalesef. Belki bir gün yeni bir eve çıkarsam ve daha büyük bir kütüphanem olursa kütüphanemi de bolca doldururum. Ama Black Set çizgi romanı okumanızı öneririm. Discord serverımızda da PDF formatında var versiyonları. Mutlaka bir okuyun en azından derim. Burada yabancı dilde yazmışım. Mesela karakterleri neye benziyor? Mesela Natalia Wildwolf. Kendisi bayağı hoş görünen antroformik bir kedi bayandır. Bayağı da zariftir ama maalesef ki söylemem lazım. Onunla karşılaştığımız durumda çok üzücü bir şekilde karşılaşıyoruz. Hatta birazcık nasıl diyeyim, rahatsız edici derecede üzücü bir durumda karşılaşıyoruz. Spoiler vermeyeyim ama zaten hikayenin başında görüyorsunuz. Ki Black Set onun eski korumasıydı ve hatta flörtleşmişlikleri de var bayağı. Ama sonra araları ayrılıyor. Sonra Black Set onu hiç istemediği bir şekilde görüyor. Öyle diyeyim. Shirov bir polis dedektifi ve kendisi Alman kurt köpeğiydi mesela. Bu çok iyi bir benzetme aslında. Çünkü polisiyede biliyorsunuz çok sevilen ve kullanılan bir köpek türü. Oraya bir nasıl diyeyim sanatsal bir yorum. Hikayenin özetini var. Hızlı geçiyorum. Eğer bakmak istemezseniz spoiler olmasın diye ama spoiler olmaz herhalde özetine baksanız. Jules Verne'in Denizin Altı 2000 Fersah. Yani bu çok sevdiğim bir eserdir gerçekten. Bakın küçük bir çapa emojisi de eklemişim yanına. Onunla uyumlu olsun diye. Bir sayfada hatalar olmuş ama bunun farklı versiyonları var benim dünyamda. Bayağı da sayfa var. Görüyorsunuz. 40 sayfa. Gılgamış Destanı'ndan bir parça. Bu muhtemelen Hititçe bizi bulunan bir parçasından.
Çünkü Gılgamış Destanı'nın bütün aile parçalarından çok farklı bulunmuş versiyonların birleştirmesiyle oluşturmuş bir destan. Çünkü Gılgamış aslında Sümerli bir kahraman. Ölümsüzlüğü aramaya çalışıyor. Hikayenin konsepti bu. Ve dolaylı olarak hayat hikayesi bize yazılı olarak gelerek ölümsüzlüğü bulmuş oluyor. Gılgamış ya da Gılgameş, yani kendisi Sümer döneminin antik çağında yaşamış bir kral olduğu düşünülüyor. Ya da en azından bir kraldan ilham alınmış başka bir kurgusal karakter olabilir ama kendisi insanlık tarihinin ilk süper kahramanı diyebiliriz. Onun mesela bu Hititçe Neşili diye, Neşalı derler Hititliler kendilerine. Oradaki tabletin parçalı kısımları var. Buradaki büyük harfli olanlar Sümer ideogramları, yani Sümer sembolleri. Yani direkt o sembolün anlamına geliyor. Hititçe değil kelime ama o sembol Sümerce. Oradaki diğer gelen kısımlar, küçük yazılı olanlar, Hitit çivi yazısının denk geldiği seslerle elde edilen kelimeler. Bu kelimeye internetteki sözlüklerden de isterseniz bakabilirsiniz. Ama aynı zamanda kısmi tercümesi de olması lazım. Onu da not etmişsindir mutlaka. Mesela buradaki nu ve mi acaba demekti? Ya da olumsuzluk anlamına mı geliyor? Akatça'da galiba ve anlamına mı geliyordu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Bakalım burada nu var mı? İnanna'dan önceki kısım olabilir. İnanna. Enridu. Ama Enrudu. But. Olumsuzluk olarak da denilebilir. O zaman olumsuzluk anlamına mı geliyormuş? Ama. Çünkü olumsuzluk ama birazcık benzer durumlar kullanılıyordu. Olabilir. Gördüğünüz gibi küçük bir kısım ama yine de tercümesi ve eski dillerdeki versiyonu var. Şöyle dursun bakalım. İnanda. İnanda'ya yapılmış bir şiir. Ende Duanna tarafından yapılmış. Bu günümüze ismi gelen 3 tane Sümerli şairden biri. Yanlış hatırlamıyorsam 3 taneydi. Diğer şairler isimlerini ya yazmamış ya da yazdıkları kısımlar silinmiş ama Endeduanna'nın ismi günümüze gelmiş Sümer edebiyatından. Ki kendisi galiba Akat prensesiydi, daha hatırlıyorum ama Sümer. Yani Sümer'le yönetiyordu, orası kesin. Ve kullandığı dil genelde Sümerce. Kendisi ayrıca bir kadın şairdir. Yani dünyada ismini bilebildiğimiz en eski şairlerden biri, yazarlardan biri. Bir kadın. Kendisi şiirsel olarak, onlar de hikayeli şiirsel ve ritmik olarak yazıyorlardı. Genel olarak daha destansı olması için. Ondan anlatımlarına farklı biraz şiirsellik var. Buradan görebilirsiniz. Ay tanrıçası Inanna. Inanna da güzel isimdir bu arada. Eğer bir kızınız olursa bayağı hoş bir isim olabilir. Evet, güzel bir eser. Ellerine sağlık Ender Duan'da. Ender Duan'da. Benim kütüphanemde eserin sonsuza dek kalacak. Benim yazdığım şarkı. Bakın mesela bu da var. Bastet neyse Emotep YouTube kanalımda müzikler olarak müziğe çevrilmiş halini görebilirsiniz. Burada evet. Evet. Altın güzeli. Bakın bunu Neert Emnup. En bağlaçtı. Burada fark edin. M de bir tür bağlaçtır. İngilizce'deki farklı versiyonlarına denk geliyor ama Türkçe'ye çevirdiğimizde ikisi de aynı anlama geliyor. Nefert güzel. Nefer zaten güzel de. Nefert güzel olan, zaten sonunda feminen var fark ettiyseniz. Nub altın demek. Nubiye'de zaten olan geliyor. Nubiye altının çok çıktığı bir yerde. Günümüzdeki Sudan bölgesi. Nubiyeli zaten oradan geliyor. Nub altın anlamı geliyor. Bu Kıptice'de de aynı. Zaten Kıptice biliyorsunuz eski Mısırcanın devamı. Bastet bir kedi tanrıça. Eğer bu videoları izlerseniz onun için yapılmış bir kütüphane ve
bir tapınak kompleksi de yapmıştım. Eski Mısır inancına benzer bir şey yapmak için. Çölün ortasında duruyor şu an. Belki onu da size göstereyim. Belki hoşunuza gider gezmek. Bir Sümer ziguatı da var. Onları bir ara belki keşfederiz beraber. Ha, Never Gonna Give You Up. Bu şarkıyı biliyorsunuzdur mutlaka. Ama bu eski İngilizce versiyonu not etmişim. Yani bildiğiniz Fransız istilasından önce. Çünkü eski İngilizce, günümüzdeki İngilizce neredeyse hiç alakalı değil. Çok az birkaç kelime hala aynı. Görüyorsunuz. Buradan da isterseniz kendinize bakabilirsiniz. Şöyle bakalım. Balbaya şarkısı Sümerce bir şarkı. Bunu da bir bakayım hazır buradayız. Bunun tercüme edilen versiyonu. Belki bir tane kitapta da onun Sümerce versiyonu da vardır diye umuyorum. Her kütüphanede yok. Her kütüphane biraz farklı eserler de var. O yüzden farklı şey olabilir. Bu mesela tarih ve diller üzerine en kapsamlısı bu, fark ettiyseniz. Sümerce bir sözlük. Bu hepsinin birleşik olan, bir de ayrı ayrı yazılmış. Mesela A harfi için, B harfi için, C harfi için yapılmışları da var. Bu basımlar arasında en zorlarından biriydi. Çünkü kaynakçadan bulup düzenleyip parça parça eklemem gerekiyordu. Ama maalesef burada da bazı şeyler silinmiş. Ve yapıştırma sırasındaki bazı hataların neden olduğunu bilmiyorum. Bazı kısımlar renkli oluyor. Ve böyle kaydediliyor ama neden olduğu hakkında bilmiyorum. Belki de hayatta bazı gizemlerin kalması iyidir. Bu kitabı daha büyüleyici kılıyor bu. Birazcık zaman kazanmak için hızlanmam lazım galiba. Çünkü çok kaptırdık kendimizi. Enlil. MTN. Sümer. Başka bir tane versiyonu. Sümer tarihi hakkında notlar. Sümerce. Bu Wikipedia'dan alma bilgiler. Enlil'in emri, bir yazarı da bir kral. Onun yaptığı bir Lagaç kralı, bir Sümerli. Onun mesela yazdığının Sümerce versiyonu ve tercümesi de var. Buradaki her bir ayrı çizgi oradaki o sese denk gelen sembol. Mesela burada Lugal kral demek. Sümerce. Lu büyük demek, Gal. Yok. Lu adam demek, Gal büyük demek. Adam büyük, yani büyük adam. Lugal. Kralların kullandığı bir ünvandır. Hititçe. Murşili. 2. Murşili. Bu arada bu Anadolu'da yaşamış en duygusal ve açıkçası en içten krallardan biridir. Kendisi. Eğer Çorum bölgesinde yaşıyorsanız muhtemelen soyunuzda Hitit kanı da vardır. O bölgede bayağı yaygındılar. Hattuşa başkentteydi. Firavunlar. Piramit yazıları. Antik Mısır'daki piramitler üzerine yazılmış metinlerden birkaç tane kısım. 2. Ramses hakkında bilgiler. Kendisi iyi bir liderdi. Bastın tarihi, ki Bastet'tir kendisi ayrıca. Onun ismi. Bengin Avşar'ın Mısır'da aşk üzerine yazdığı bir makale. Bakın mesela bu çok ilginç. Mısırlı bir yazarın Mısır Arapçası içinde olan ama Arapça olmayan ve Mısır Arapçasını diğer diller Arapçalardan ayıran özelliklere değindiği bir yazı. Ki aslında Mısır Arapçası diyoruz ama Mısır dili Araplarla aslında alakası olmayan bir dildir, temel dil ailesi. O yüzden Mısır Arapçasına da çok fazla Mısırca lehçe ve Mısırca kelime geçmiş. Bunlara değiniyor. Mesela burada Nannus kelimesi mesela Arapçada olmayan bir kelime ama Mısırca'da kullanılıyor günümüzde. Titi.
Mesela buraya örnek veriliyor. Çok ilginç bir not bulmuştum bunu. Ben de bunları bilgiye not edeyim dedim. Kemetizm. Kemetizm antik Mısır inancının günümüzde devam eden versiyonu. Ben de onlara bir ilgimi çektiği için konu. Onlara saygı duruşu için hem bazı eserler yazdım. Bunlar yedekte kalsın diye gördüklerimi. Hem de onlara ait o dediğim Bastet Tapınağı'nın inşaatını yaptım. Yani içim rahat etsin diye açıkçası yaptım. Çünkü böyle bir inanç biçimi açıkçası bence haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Ki ben açıkçası bilirsiniz Müslüman biriyimdir ama yani haksızlığa birinin uğraması bana etik gelmiyor. Özellikle birine fayda sağlıyorsa. O yüzden ben böyle bir düşünceyle bunlar hakkındaki araştırıp bilgi depoladım. Kemet, eski Mısırca bazı kelimeler de var mesela burada. Bunlar tercümeleriyle beraber. Şöyle göstereyim hızlıca. Per, ev demek mesela fark ettiniz. Buradaki bu arada E sesi zaten otomatikman söylüyor. Pır, per. Bu telaffuzu böyle oluyor. İsfet, kaos. Nispet olsun dermiş gibi ya. Eski Moğolca bak. Bunu çok az kaynak bulabileceğim eski Moğolca. Mesela günümüzde bu alfabe kullanmıyorlar Moğollar. Eski Moğolca olarak baktığınızda bazı yazılar buluyorsun ki bunu Microsoft'un destekliyor olması bile ilginç. Kıptice ile beraber bunu da destekliyor. Çok ilginçtir gerçekten. Bazı böyle ölü diller ya da ölmeye yakın dillerin alfabesini destekliyorum Microsoft arka planı olmasından dolayı. Ops, ne oldu? Aman düşme. Burada da Süryanice bir yazı var. Asurca ve Süryanice arasındaki kıyaslama. Ki biliyorsunuz Süryaniler Asurların soyundan geldiklerini söylerler. Ki aslında mantıklıdır da. Çünkü Asurlularla aynı bölgede yaşarlar ve Hristiyanlaşmış Asurlu olduklarını söyleyebiliriz. Süryanice'de fark ettiyseniz Arapçadan bazı şeyler almış olsa da kendine has farklı bir dildir. Hatta yani dikkatli baktığınızda Arapça ile alakası bile yok. Ama bazı aldıkları şeyleri görebiliyorsunuz. Kendine has bir alfabesi var. Bu videoyu izleyen Süryani biri varsa sizi bayağı seviyorum. Gerçekten çok kendine has bir kültürünüz var. Ve Türkiye'nin öyle insanlara sahip olması onur verici doğrusu. Kıptice. Ha evet. Bu Kıpti Kilisesi'nin kendisi hazırladığı bazı tercüme bilgiler. Mesela nani, iyi demek. Nofri, benim en çok kullandığım fark ettiyseniz. Nofri, selam ve aynı zamanda iyi anlamına geliyor. Ki tabi bu İskenderiye bölgesinde kullanılan lehçe için geçerli diye hatırlıyorum. Farklı kelimelerle kullanabiliyor aynı şekilde. Şöyle koyalım. İngilizce Türkçe tercüme yedekte dursun diye. Bazı şeyleri unutursan ya da buraya bakan kişiler faydalanabilsin diye. Mısır halkının yazdığı bir yazı var. Bakın. Ha, hem eski Mısırca hem Kıptice hem de İngilizce tercümelerin olduğu bir yazı. Bu eski Mısırca bir şarkı, yerel bir şarkı. Hala günümüzde bazı Kıptiler ve bazı Arapça kullanan Mısırlılar da böyle şeyleri kullanıyor. Yani Mısırlılar bir anda kültürü yok ama hala günümüzdeki Mısırlılar aslında eski Mısırlılar. Genleri %80 Firavunların soyundaki o saf dediğimiz Mısırlılar aynı. Hatta Kıptilere bakarsanız bu oran daha da artıyor. %90 hatta %95'lere kadar çıkan sayılar var diye hatırlıyorum. Ki açıkçası bizim soyumuzdaki Orta Asya'daki Türklerin soyunun %40 ya da ne bileyim %50 civarlarında olduğunu sayarsanız gen ortalamasının yani açıkçası bu kadar %90 %80'lik bir ortalama yani inanılmaz bir şey açıkçası. Ama bunun nedeni Mısır coğrafyası ve onun o kadar uzun izole bir kültür olmasından kaynaklı olabilir. Kıptice tercümeler arasındaki en başarılısı bu arada. Burada da fizik üzerine. Isaac Newton'ın
İngilizce ünlü kitabı vardı, hatırlıyorsunuz, Principia. Oradan alıntılar var. Özeti ve ön sözü. Newton yasalarının açıklaması. Atom. Şurada dursun. Aristokrates'in yine eski Yunanca yazdığı fizik üzerine eser. Burada çeşitli hatalı olan ya da büyük kitapları olan şeylerin depolaması var. En son yazımıyla uğraştığım ya da incelediğim bir kitabı buraya koyup okuyordum. Ya da not ediyordum. Genel kitapları not ettiğim yerler başka yerde de olmakla beraber burada genelde çalışıyordum. Kıptice İngilizce üzerine bakıyormuşum en son. Şöyle dursun. Burada çeşitli keşif yaptığımda o keşifleri nerede yaptığımı not etmiş. Mesela böyle büyülü bir kılıç bulmuşum. Orasının haritasını çıkarmışım. Bir harabenin olduğu ve oradaki keşif notları almışım. Kaç tarihinde oldukları falan. Onlar yedekler işte. Kağıtlar, kalemler, notlar. Bir de aşağıdaki şeyleri de göstereyim. Hadi. Telefondan oynamak bayağı zor oluyor ya. Çok zor değil ama benim için zor. Biraz parmaklarım hassas, biliyorsunuz. Burada mesela bir görselin pikselini oluşturup dijitale nasıl yazı olarak aktarılabileceğiyle çalışıyordum. Mesela bazı kendi yaptığım çizimlerim vardı. Onu mesela denemiştim. Bakın mesela silüetten dikkatli baktıysanız Katrina'yı görebilirsiniz, benim yaptığım karakter. Onun farklı çizim versiyonlarını böyle aktarmayı denemiştim. Çeşitli deniz canlısına piksel piksel elde ederek yapmayı denediklerim çizimler. Bunların çok daha iyileri var bu arada. Ama bakalım buradaki kütüphanedeki. Bakın mesela bu çok daha güzel. Daha ayrıntı görebiliyorsunuz. 2022 yılında yapmışım. Bazı tarihler de var. Tarihleri olanları daha çok seviyorum çünkü o süreç hakkında bilgi veriyor. Bu yılan kız çizimi var ama oradaki çizimi tam ayırt edemedim yani. Herhalde şuradaki alt kısım dekoltesi olabilir. Şuradaki yandaki kısımlar kafasının çevresi kobra gibi bir şey belki, anladığım kadarıyla. Yüz hattının hafif sivri bir çenesi var sanırım. Ama yani dediğim gibi ayırt etmesi çok zor. Yani ben açıkçası tam ayırt edemedim. Siz ayırt edebilirseniz. Bazı eserler çok kötü aktarılmış galiba. Burada mesela bazı yaptığım inşaat projeleriyle ilgili notlar var. Bazı fikirlerimle ilgili notlarım var. Felsefe üzerine var. İnan'da Sümer halkı. Bazı hatalı bulduğum ama olabilecek yazılar var. Mesela buradaki ne? Bastet'ten mektuplar. Bu şöyle bir şey var. Bir yapay zekaya Bastet'in kişiliğini yükledim. Sonra bir tanrıça Bastet nasıl tavsiyeler verirdi üzerine mektuplar yazdırttım, birkaç tane. Sonra o mektupların bir kısmını tapınağa, bir kısmını da kişisel koleksiyonuma ayırdım. Bu ilk basılan kopyalardan biriymiş. Orijinali tapınakta yer alıyor bu dünyadaki. Diye insan ve ahlak üzerine yazdığım büyüler falan. Haritalar falan da var tabii ya. Bayağı bir harita arşivim var. Okay. Evet. Burası acaba neresi? Burası o Sümer şehri. İlerleyen zamanda nehir kıyısına kurulmuş. Burada ziguat yapısını görüyorsunuz, fark ettiyseniz hemen şurada. Arkasında da şehrin devamı ve çevresini saran orman. Belki bir gün eğer videoyu beğenirseniz orayı da gezeriz. Burası çok uzaklarda yaptığım bir keşiften. Hatta artık orasının neresi bile olduğunu bilmiyorum. Bayağı upuzun uzanan bir köydü. Villager'ların olduğu, köylülerin olduğu bir köy. Bir hazine haritası.
Burası benim en son yaptığım kişisel evim. Sarayım gibi bir şey. Küçük ama güzel yapmaya çalıştım. Diğer yapılardan biraz ayırt edilen bir özelliği var. Burası mutfağım gibi. Böyle kendine ait şeyler oldu. Burası benim çalışma alanım. Kişisel bayrak koleksiyonum. Diğer köylülerin de sembolü olarak hazırladım. Mesela bu Bastet heykelinin üzerinde bir kristal taç var. Hathor tanrıçasının güneşi temsil eden bir tane tacı vardı, belki bilirsiniz. Onu inşa ederken kullandığım kristal. Onlardan fazlalık kalanı da anı olarak kalsın diye onu isimlendirerek buraya koydum. Çünkü sonuçta bir şey, sonuçta bu, eğer anılar olmazsa, sembolize ettiği bir şey olmazsa sadece cam bir bloktan ibaret. Ama o olursa size onu hatırlattığı için güzel bir anı. Bu toprak. Enderman çok alakasız bir yere bir çim koymuştu. Ben de onu alıp hatıra olarak isimlendirip buraya koymuş. Taş koleksiyonum, mercan koleksiyonum tabii. Şu dursun aman. Şuradaki çeşitli müzik kitaplarım. Benim arada yaptığım çizim notları var. Notlar aldığım, aklıma gelen fikirler falan hepsini öyle not etmiş. Ubakte. Bastet'in başka bir ismi. Bu Kıptice versiyon tabii. Benim kedim. Bu köpekçiye de ismi vermedim. Amatis ismi vermeyi düşünmüştüm. Çünkü bilmiyorum. Tavırları bir feminen tarz veriyordum. Öyle bir isim versem mi diye düşündüm ama sonra isim vermedim. Hala orada duruyor. Benim ilk köpeklerimden biri. Onunla kaç tane maceraya atıldık. Kıyamıyorum ona bir şey olmasına. O yüzden artık burada emekliliğinin tadını çıkarıyor. Altın çok değerli olduğu için çok nadir kullanıyorum, fark etseniz. Eğer altını her yerde kullanırsanız hiçbir değeri kalmazdı. Çakıl taşı gibi düşünün. Eğer çakıl taşı nadir olsaydı, altın çok olsaydı altından daha değerli olurdu. Burada da boyama, resim gibi şeyler yapıyordum. Bayrak tasarımları, böyle çizimler. Onlar için yaptım. Kendime de yaptığım bazı notlar yapmışım buraya. Benim bir yatak odam. Her bir kulede kardan adamlar var. Çünkü saldırılar olursa savunmada bayağı faydalı oluyorlar. Erimesinler diye özel bir izole bir yere koydum. Yanlış yer. Eğer benim evime girerseniz bir gün lütfen nazik davranın. Ama tabii kendi dünyanızı istediğiniz gibi kullanmakta serbestsiniz. Ama lütfen binalara ve emeğe saygı duyun. Çünkü ya eğlencesine bazen bazı şeyleri insana patlatıyor. Zaten kaydı var demek. Ama bu hayır. O yapılan emeğe ve onca çabaya bir hakaret. Ben böyle şeyleri pek sevmem. O yüzden sizi zorlayamam. Ama burada en sevdiğim kafe. Yani kısacası iyi davranın, iyi olun. Her zaman derim. Burası çeşitli atölyelerimizin olduğu yer. Şöyle uğraştığım atölyelerden. Şunlar dursun şurada. Bu da anıt ağacı. Çeşitli şehre anıt ağacı yapıyorum. Oradaki yapan emeği, çabayı hatırlatsın diye. Okçuluk atölyesi.
Çevreden yaratık sesleri geliyor muhtemelen ama şehir güvenli olduğu için hiçbir tehdit burada yok. Çünkü şehir bayağı güvenli bir şekilde yapıldı. Çift kapılı giriş var. Buradaki teknelerin girip çıkması için. Hatta onu da göstereyim size. Buradaki bir bariyer sistemi var. Belki onu ilerleyen zamanlarda size gösteririm. Buradaki nasıl göstereceğim? Şöyle. Ayda. Şuradaki gördüğünüz yol ilerliğe gidiyor. Sonra büyük bir göl sistemine bağlanıyor. O göl sisteminden de yakınlardaki başka bir köye gidiyor. Buradaki bütün köylüleri oradaki nehir yoluyla taşıdım buraya. Daha sonradan çoğaldıklarından sonra diğer medeniyetlere buradan dağıldılar. Ops. Sanırım bugünlük bu kadar mı acaba yapsak? Son bir bitireyim de öyle ayrılalım. Yine bir saate buldu sanırım video. Ben yine gevezelik yapıp anlatıyorum her şeyi. Bütün dünyayı gezdiğim bir video yapmayı düşünmüştüm ama onun tahmin ederse çok daha uzun sürerdi. O yüzden parça parça böyle bütün dünyamı keşfettiğimiz bir şey yaparız. Kendime has bir tarım sistemi yaptım. Işıklandırma suyun altından yapacak şekilde. Ayrıca duvarların içinde de su var. Şunların altında. Bu sayede daha çok suya denk geliyorlar. Bu sayede bu sistemde de sulamayı yapabiliyor. Merhaba. Küçük kafeler var. Gördüğünüz gibi. Evler. İyi geceler. Bir de bakın size bir şey göstereceğim. Şehrin altında bazen piston sesleri duyabiliyorsunuz. Burası bir fabrika aslında. Buraya niye ışınlandınız ki? Buradaki mesela trenin altından çeşitli piston mekanizması bize şeker kamışı ve karpuz topluyor. Fabrika sistemi var. Ha bakın şimdiden bir şeyler toplamışlar. Diğerleri de inşaat sırasında dökülen parçaları da topluyor kaybolmasınlar diye. Yani bütün şehrin altı kanalizasyon sistemi gibi aslında fabrika sistemi var. Enderman'ın arkadaşımızı rahatsız etmeyelim. Yani tam zamanda öyle bir yere spam olduğu gibi videonun sonunda ölerek bitirmek istemiyorum. Telefonda olmasa mücadele ederiz de. Şöyle bir teşekkürler. Burada da içine deponun olduğu, yine bir kütüphanenin olduğu bir bilimsel araştırma merkezi. Üstüne atölyeler var. Şöyle de göstereyim. Çeşitli arşivler var. Bazıları aynı. Bazıları farklı. En üstte de benim eski dostum bir karnı adam var. Onunla arada aynı yerde olmak mutlu ediyordu beni. Pişt. Aman düşmedi. Burada da depolar var. Bu da şehrin görüntüsü. Bir de yer altında Doğancanizm tapınağı dediğim bir şey var. Orada kendi iç huzurumu bulmak için, sessiz olduğu için, biliyorsun ben biraz stresli biriyim. Kafamı dinlendirmek için gittiğim bir yer var. Bir de binanın nereye inşa edildiğini hatırlatsın diye doğayla bütün doğanın altında bir yapı yapma fikri geldi.
O yüzden de orası da orada duruyor. Bir acaba atlamayı denesem. Aha. Orayı da bir göstereyim. Öyle bitireyim. Bir de oyunun altında yaptığım bir tren sistemi daha vardı. İlerleyen Alp'in kolonisi, yani bir arkadaşımın kolonisinin hemen yanında bir bilgisayar gibi bir sistem var. Bilgisayar dediğime bakmayın. Bir Hunili tren sistemi. Ona eşya atıyorsunuz. Eşyanız sonra gidip paylaşım eğer için kabloyu çektiyse, yani kolu çektiyse alttan gidiyor. Karşılıklı malzeme takası yapılıyor. En ortada da duran bir server gibi bir yer var. Çeşitli sandıklara depolanmış malzeme. Boşsa oradan eşya alıp geliyor rastgele. Yoksa orada depolanmış eşyalar arasında fazlalık varsa biriktiriyor. Almak için kolu çektiyseniz oradan eşyalarınızı size alıp geliyor. Bu sayede fazlalık eşyaları şehirden çıkmadan depolayabileceğimiz ve saklayabileceğimiz, bilgi paylaşabileceğimiz, birbirimize mesaj yollayabileceğimiz, kitaplar yollayabileceğiz. Bir internet mekanizmasının taslağını yapmak istedim. Ama bu konsept çok uzak şehirler arasında ve çok fazla kişi varsa işlerdi. Kısa mesafede sadece bir deneyden ibaret kaldı. Alt sistemde bir de öyle bir tren sistemi var. Malzeme taşıyan sürekli. İşte burası. Bazı farklı notlar aldığım şeyler. Aklıma gelen bazı şey yazmış. Biraz amatör fikirler gibi geliyor ama aslında baktığımızda bu da bir fikir yani. Herkesin fikirleri var. Ama gerçekten umarım bazılarınızın yazdığına göre bana gerçekten bu fikirler bayağı hoşlarına gitmiş ve işlerine yaramış. Ne mutlu bana. Oyun yapımında da verdiğim bazı öneriler. Onları not etmişim buraya yazılı olarak dursun diye. Sonuçta söz uçar yazı kalır. Gılgamış Destanı'nda da olduğu gibi Gılgamış'ın adı bu sayede ölümsüz olmuş. Bazen burada durduğumda çevredeki yaratıkların seslerini duyuyorum ama şehirde güvende olduğumu biliyorum. Hoş bir ışık ortamı var. Turuncu siyah çok hoş duruyor bana. Buradaki bu zor elde ettiğim kapıya doğru bakarak altta da içinde altınların olduğu bu siyah taşla beraber, ki biliyorsunuz elde etmesi de pek kolay değil. Hoş bir ortam olduğunu düşünüyorum. Şöyle ışıklara bakıyorum. Bazen çok stresli olduğumda rahatlatıyor beni. Neyse, bu benim ilk şehrimi gezme maceramızdı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben Doğan Can Özöçeler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu arada şehri tamamladığım zaman bir anıt heykel yapmıştım. O zaman da yakın zamanda kaybettiğim bazı akrabalığım ve çok sevdiğim insanlar vardı. Onlara da anısına koymuştum. Bir ona bakıp öyle bitirelim. Liman bölgesi. Gerçekten eşya vermesi için vardı. Sandıklı şeyler gelirse içine bir şeyleri doldurup diğer köylüye ticaret için gidebilmek için. Sandıklı, biliyorsunuz, tekneler var. Buradan malzemeleri depoluyordum. Sonra buradan tekneye yanaştırıp malzemeleri alıp sonra ticaret için gidiyordum. Alttan da fazlalık gelen balık tutmaya geldiklerimi burada depoluyordum. Denizden topladığım çeşitli şey. Neyse, ben neyi gösterecektim? Aha, unuttum. Aha, burada.
Vay be. 2023'te tamamen şehri tamamladığıma emin olduğum zaman. O zamanlar kaybettiğim kişiler anısına da eklemiş. Anıt ağaç. Diğer ağaçlardan farklı bir ağaç olması ne bu? Ve meyve veren bir ağaç. Çünkü üzerinde kakao yetiştiriyor. Öyle özel bir yeri var. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir saat yaptım sanırım. Umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Bir kısmınızın sıkıldığına eminim. Ama yani ben işte böyleyim. Dalıp konuşuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her şey için çok teşekkür ederim herkese. Bu ağaç bizim bu tarzdaki diktiğimiz ilk ağaçlardan biriydi. Kesmeye kıyamadım. Surru onun üzerine yaptım. Herkes için teşekkür ederim. Sonra görüşmek dileğiyle. Eğer bu videonun devamını gelmesi isterseniz, diğer yerleri de keşfetmek isterseniz ve bakmak istediğiniz ya da fikirlerimi isterseniz lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın. Beğenirseniz ve en azından bu inşaat fikirleri hakkında fikirlerinizde bulunursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.